2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray bir tarafta 25. şampiyonluk coşkusunu yaşarken bir tarafında hüzün dolu anlar yaşıyordu. Öyle ki 14 yılı aşkın kaleyi koruyan file bekçisi ve Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'ya veda edecek sarı kırmızıların tek vedası bu olmayacaktı. Yaşlı kurt Dries Mertens de takımdan ayrılıyor ve 25. şampiyonlukta sezona damga vuran isim Victor Osimhen de takımdan ayrılanlar listesinde yer alıyordu. Ailece bu duygusal anları yaşıyorlar. İnanılmaz bir görüntü. İnanılmaz. Aile her şeydir. Her şey için çok teşekkürler. Sizin destekleriniz her zaman. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Seviyoruz sizi. Her zaman her yerde en büyük simbol. Ailesiyle birlikte Dries Mertens İstanbul'dan ayrılıyor. Öncelikle güncel kadromuzu göstereyim. Şu an kadromuz bu şekilde gördüğünüz üzere. Kiralıktan dönenler, takımdan ayrılanlar ayarlanmış şekilde ve bu şekilde bir kadro mevcut durumda. Kalemizi Günay koruyor. Günay 32 yaşında sanırım. Bir de biz Şampiyonlar Ligi falan Avrupa'da oynayacağımız için Günay'ın yerine daha böyle genç bir kaleci almayı düşünüyorum. Günay'la da tabii ki de bazı maçlarda Günay'ı kaleye yine almayı düşünüyorum. Sonrasında sağ bek olarak bir yedek alabiliriz. Kaan Ayhan var ama şeyi de beğenmiyorum, açık konuşmak gerekirse. Frankowski'yi de beğenmiyorum. Frankowski'den de yolları ayıracağım. Sonrasında orta saha ofansif orta saha Gabriel Sara'nın yedeği alabiliriz. Onu Alvaro Morata da oynatabilirdik. Alvaro Morata'yı sahte 9 şeklinde oynatıyordu Okan Buruk. Yine oynatabiliriz aslında ama yine de oraya bir mevkiye bir transfer yapmayı düşünüyorum. Sağ sol kanatlara da aslında alırdım ama devam etmek istiyorum. Yunus'la Barış'la devam edelim. Ve Icardi'miz var gördüğünüz gibi ileri uçta. Orada Osimhen oldu. Osimhen de geri döndü tabii ki de. Osimhen'i de tekrar almaya çalışacağız efendim. Frankowski'yi göndereceğim. Ahmet Kutucu'yu da zaten yeterli görmüyordum. Çok da iyi bir oyuncu değil, onu da yollayacağım. Kerem Demirbay'la yolları ayırmayı düşünüyorum. Cuesta'yı da yollayacağım. Yelert de aslında etkisiz kaldı ama Yelert'i beğendiğim için takımda tutacağım. Kendisini seviyorum. Sonrasında yedeklerden, rezervlerden baktığımızda da burada aslında genç kalecilerimiz de var ama tecrübe olarak yetersiz olabilirler. O yüzden mecbur kaleci transferi yapacağım. Derek Köhn'ümüz de varmış aslında. Sol bek yedek olarak çıkabilir. Sağ bek oynayamıyor diye biliyorum. Sonrasında Wilfried Zaha dönemedi. Wilfried Zaha bir sözleşmede madde koymuş. 15 maça çıkarsa falan vesaire işte. Tam detayını bilmiyorum. O takımda işte o kadar süre aldığı için artık Galatasaray'a geri kiralık olarak dönemez. Kiralık şeklinden devam eder şeklinde bir şey. Daha detaylı bir şekilde siz bakmak isterseniz bakarsınız. Ben çok bakmadım. Sadece o haberi öyle bir gördüm. Zaha o yüzden dönemedi. Wilfried Zaha. Wilfried Zaha da takımda ayrılmış oldu böyle gerçekten de. Çünkü kiralığı devam ettiği için, sözleşmede sona erdiği için artık kiralıktan da geri dönemedi Wilfried Zaha ve böylelikle yollara ayrıldı Galatasaray gerçekten. Bu yüzden ben de tabii ki de onu geri getirmedim. Bu şekilde kadroyu size göstermek istiyorum. Transferler yapacağız tabii ki de. Transfer listesine doğru geçelim efendim. Transfer listemde bu şekilde gördüğünüz üzere Victor Osimhen tabii ki de bir numaralı transferimiz olacak. Onu tekrardan alacağız. İnşallah diyoruz ve Sule hem sağ açıkta oynayabiliyormuş. Kanatlarda da oynayabiliyormuş. Ofansif orta saha olarak onu düşünüyorum. Sule'ye almayı düşündüm. 21 yaşında gayet hem yaş iyi, verimli bir katkı sağlar inşallah diyorum. Yaşından dolayı da onu almak istedim açık konuşmak gerekirse. Ve kalede Trubin'i düşündüm.
Turbin'de o da genç bir kaleci. Yeni bir Muslera olabilir belki diyerekten Turbin'de almayı düşündüm. Overall'da güzel gördüğünüz gibi. Ve Diju'yu tanıyorum. O da genç ve zamanında onunla oynadım. Gayet iyi bir santrafor. Hem santrafor hem de sol açık sağ açık da oynayabiliyormuş. O yüzden de onu tercih ettim. Şu anlık 4 isimle transfer görüşmesi yapmayı düşünüyorum. Bunları gerçekleştirdikten sonra da zaten son kadroyu da size göstermiş olurum. Eklenen yeni oyuncular da olursa kadroda son haliyle size göstermiş olurum efendim. Takımımızın son hali bu şekilde. Kadro bu hali aldı. İlk 11'imizde Alvaro Morata'nın yerine Victor Osimhen var normalde ama Victor Osimhen bundan önceki maçta 4 gün sakatlanmış. Bundan önceki maçımızda Süper Kupa maçıydı Beşiktaş'la. Orada oynanınca sakatlanmış. Alvaro Morata otomatik olarak buraya geçmiş ilk 11'imizde. Sonrasında Süle'yi aldım. Ofansif orta saha olarak ve kaleye de Trubin'i almış bulunmaktayım. Sonrasında Nelson'la ben Zaniolo'yu geri çağırmayı unutmuşum. Onları da geri çağırdık. Zaniolo'yu da sağ açık olarak yedeklerde tutuyorum. Yunus'un yerine alabilirim. Sonrasında transferlerde Diju'yu almıştık biliyorsunuz. Diju'yu da aldık ve bunun dışında başka takıma eklenen bir şey olmadı. Victor Nelson'a da Zaniolo'yu da geri çağırdık. Zaten gerçekte de Victor Nelson'a Nico Zaniolo Galatasaray'a geri dönecekler diye işte oynadığı takımda da hani kiralamayı uzatmak istemiyoruz diye bir haber okudum biraz önce. Onlar da geri döneceklermiş ama gerçek hayatta Zaniolo kalmaz diye düşünüyorum. Nelson kalabilir diye düşünüyorum. Kadromuzdaki diğer rezervleri de şöyle sizlere göstermek istiyorum efendim. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir tablo oluştu. Ve ilk maçımızı da zaten görürsünüz ekranda. Trendyol Süper Lig'deki yeni sezon ilk maçımızda evimizde Antalyaspor'a konuk oluyoruz. O maça doğru efendim geçelim. Evet, maçımıza doğru yavaş yavaş geçiyoruz. Galatasaray Rams Park'ta Antalyaspor'u konuk ediyor efendim. Oyuncular artık çıkmak için hazırlanıyorlar ve şöyle bir durum var. Şu an ilk 11'imiz değişti. İlk 11'imizde çoğu oyuncumuz derecesi çok düşükmüş. Hani performans düşük olunca tabii ki de oyuncuların yerlerini değiştirdik. Berkan Kutlu mesela Torreira'nın yerine geçti. İlk 11'imiz size en son halde gösterdiğim 11'den farklı şekilde ve ilk maçımızı evimizde Galatasaray evimizde son şampiyon Galatasaray evinde kazanmak istiyor. Gördüğünüz üzere Antalyaspor karşısında güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz ve bunu da temenni ediyoruz. Bakalım olacak mı? Morata bu arada kaptanlık pası bandını almış gördüğünüz üzere. Berkan'ı gördük, Yusuf Demir'i gördük. Zaniolo da oyunda. Evet. İstiklal. Evet. İlk 11'de göstermiş olduğum ilk açılış olarak buralara atlamadım bilerek göstereyim dedim. Evet, ilk 11'imiz bu şekilde şekillendi dediğim gibi. Eren Elman'ın yerine Jakobs, Berkan Kutlu, Zaniolo. Güzel görüntüler var. Antalyaspor'un ilk 11'i. Çok güzel bir görüntü var gördüğünüz üzere. Rams Park'ta ve her şey hazır. Maça ev sahibi biz başlıyoruz. Hakem düdüğü çaldı. Mücadeleye Galatasaray başladı. Alvaro Morata. Morata yapılan hareket faul. Şimdi Mauro Icardi olmadı. İlk tehlikeli atak. İşte burada Morata yapılan faul hızlı kullanıldı. Mauro Icardi çok az farklı top dışarıda. Geç.
Erdoğan Yeşilyurt. Petrinsko vuruş. Antalyaspor gole çok yaklaştı. Tekrar görüntülere geliyor. Petrinsko'nun bu şutunda sonuç bulamadı Antalyaspor. Yusuf Demir al topu götürüyor Yusuf. Yusuf çok hızlı. Yusuf Demir. Yusuf vurdu. Yusuf vurdu ama gol olmadı. Okan Buruk pozisyon sonrasında bu kaçan gole çok üzüldü haliyle. İşte tekrar seyrediyoruz. Yusuf taşıdı ama maalesef. Safuri. Eyvah şimdi Townsend. Top filelerle buluştu. Gol oldu. Gol anını yaşıyoruz değerli futbol severler. Tribünlerde büyük coşku var. Beklenen gol geldi. Tüm teknik ekip, oyuncular hepsi sevinç yumağı. Emeklerin karşılığı geldi. Çok beklediler bu golü. Çok aradılar, çok. Gerçekten de son dakikada golü yedik. Sevinç var. Müthiş bir coşku var. Haklı bir sevinç var. Muazzam bir an yaşıyoruz değerli futbol severler. Yaptığı bu vuruş karşısında kalecinin çok da yapacağı bir şey yoktu desek yanlış olmaz değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Çok zor bir toptu. Güzel bir gol. Açılış maçında maalesef evimizde Antalyaspor 1-0 kaybedeceğiz büyük ihtimalle. Bu dakikada Artık maç bitti, sonlandı. Tribün dikiyor derken hakemle mücadeleyi bitiren son düdüğü çalıyor. Galatasaray evinde kaybediyor. Çok kötü başladık sezona. Gerçekten de. Hem de dakika 90'da yedik golü. Çok kötüydü gerçekten de, inanamıyorum.